Kıymetli izleyenler, herkese merhaba. Yayınıma hoş geldiniz. Çoktandır bir güneş enerjisi videosu, güneş enerjisi sistemleriyle alakalı video çekmek istiyordum. Tabii ki ben bu güneş enerji sistemini kuralı bir yıl oldu. Daha önce bir tane kurulum yaparken ikinci kurulumu video çekmiştim. Şimdi tekrardan bir video daha çekerekten siz kıymetli izleyenlerime faydalı olmak istiyorum. Tabii ki hangi sorunlarla karşılaştım, sizlerin karşılaşmaması için kendimce bir takım önerilerim olacak. Onları sizlerle paylaşmak istiyorum. İhtiyacımızı belirlememiz lazım. Yani bizim ne kadar kilowatt elektriğe ihtiyacımız var. İhtiyacımızı öncelikle belirlememiz lazım. Ondan sonra da ihtiyacımız için gerekli elektriği üretebileceğimiz malzeme nelerdir? Onları da belirlememiz lazım. Şimdi tabii ki ben nasıl panel seçtim, nasıl inverter seçtim? Şu şekilde ifade edeyim sizler için. Benim anlık 2500 watt elektriğe ihtiyacım vardı. Yani kendi hesaplamalarıma göre. İşte bunu 6 panelle sağlayabileceğimi düşündüm. Mesela 6 tane panel hesapladım. Bir tane de ne lazım benim için? Tabii ki invertör lazım. 6 paneli çalıştırabilecek inverter belirlememiz gerekiyor. Tabii ki ben akıllı inverter düşündüm. Çünkü bunun dışındakiler teknolojisi yeri olduğu için. Bir de invertör seçerken kıymetli izleyenler, bunlar MPPT olan var. Bir de PWM olan. Tabi MPPT olanlar güneş ışınlarından, panellerden gelen enerjiyi daha etkin kullanan bir üst teknoloji. Tabi buna da inverter alırken buna da dikkat etmelisiniz. Bir de tek faz ve 3 faz olanlar var. Ona da dikkat etmek lazım. Yani belli bir büyüklüğe kadar yani şebeke bağlantılı olan inverter için konuşuyorum. Yani tek fazlı ve 3 fazlı olan var. Yani monofaz ve trifaz olanlar var. Bu özellikleri de yani ihtiyacımıza uygun hangisi ise onu seçmemizde fayda var. Bunu da belirtmiş olayım. Bu kısmı da bir gün sonra çekiyorum. Unuttuğum iki şey vardı. Ondan da bahsetmek için. Şu anda kıymetli izleyenler saat 10 panellerden yani 7 panel 3850 watt anlık üretmesi gerekirken yani bugün 21 Ağustos saat 10 1903 watt anlık elektrik üretiyor. Bunu paylaşmak istedim. Bir de dün söylemiştim bu şebeke bağlantılı. Kıymetli izleyenler şu da şebeke bağlantısı. Burada toprak var, nötr var, bir de faz var. Yani elektrik şuradan panellerden gelen elektrik buradan invertöre giriyor ve şuradan da şebekeye giriyor. Kıymetli izleyenler, şuradan evimizin şebeke bağlantısını yaptık. Şu da limiter. Bakınız şu. Limiter ne diyeceksiniz? Yani bunu şöyle izah edeyim bilmeyenler için. Asıl parça orada beyaz, şöyle kabloya geçirilmiş vaziyette. O elektrik kablosuna geçirilmiş, yani faza. Check valve gibi bir şey kıymetli izleyenler. Yani panellerden
gelen elektrik şebekeye yani eve veriyor ama geri basmıyor. Yani şebekeye basmıyor, geri gelmiyor elektrik. Sadece gidiyor. Bunu da dün unutmuştum. Bunu da tekrardan ifade etmek istedim sizlere. Bir de şunu söyleyeyim. Yani bu şebeke bağlantılı invertörümüz 220 ile çalışıyor. Monofaz denilen trifazda sanayi elektriği ile çalışan inverter bu. Monofaz yani ev elektriği ile çalışan inverter. Dün kısmen değindim ama açıklayıcı olsun diye bunu da ifade edeyim. Bu sistemin şöyle bir özelliği var. Tabi invertörümüz öncelikle panellerden gelen elektriği kullanıyor. Yetmezse şebekeden alıyor. Yani daha önce de ifade etmiştim. Bu bizim sistemimiz şebeke bağlantılı bir sistem. Panellerden enerjiyi alıyor. Yetmezse de şebekeden alıyor. Tabi gece güneş olmadığı için enerji üretilmiyor. Bütün kullanımlarımız şebekeden karşılanıyor. Ama şu anda toplam ihtiyacımızın 2286 wattı panellerden kuyu çalışıyor. Şu anda 3 tane buzdolabı var. 52 wattı da şebekeden alıyor. Şu anda saat 11:10 civarı. 11'i 10 geçiyor yani şu anda. Benim ihtiyacım işte anlık 2500 watt elektrik olduğu için ben 3000'lik inverter düşündüm. Ama sonradan dedim ki belki farklı ihtiyaçlar olabilir. Yani panel sayısını artırabilirim. Ya da elektrik sarfiyatım artabilir diye düşündüğüm için ben 5000'lik aldım. İnvertörü iyi ki de almışım. Sonradan 7 tane panel aldım. Tabii 7 panel 550 wattlık benim panellerim var. Onlardan yaklaşık anlık yani 4000 watt'a yakın elektrik üretmemiz lazım ama tabii o kadar üretmiyor. İhtiyaç belirlerken enerji kayıplarını da dikkate almak lazım. Şimdi benim yani panellerimin toplam watt değeri anlık işte 3850 iken benim paneller güneş tam tepedeyken yani öğle üzeri 2400-2500 watt elektrik üretiyor. Yani şöyle düşünebilirsiniz. Panellerde ifade edilen watt değerlerinin ancak %80'i elektrik üretebilirsiniz. Bu da tabii güneş ışınlarından panellerimiz azami faydalandığı zaman yani buna dikkat etmek lazım. Bir de tabii bulunduğunuz yerde bizim elektriğimiz de var. Tabii ben akülü sistem düşünmedim. Sebebi ise akü maliyetlerinin çok fazla olması. Mesela şimdi bugün ben bu sisteme akü entegre etmek istesem tabii edemeyeceğim. İnvertörü de değiştirmem lazım. Sadece panellerden istifade etmiş olacağım. Onu da tabii hesaba katmak lazım. Ekonomik olmayacağı için akülü sistem düşünmedim. Yani şöyle düşünelim. Benim aylık elektrik sarfiyatım diyelim ki 500 TL. Yıllık ne yapar? 6000 lira. Ben misal akü alsaydım bu sisteme o zaman 50.000 lira tutuyordu akü masrafı. 50.000. Benim yıllık tüketimim 6.000 lira. 6 çarpı 50.000'i 6'ya bölsek ne yapar? Yani 6.000, 12.000,
24.008. Yani 8 yıllık elektrik maliyetim benim 48.000 lira. Ama ben akü aldığım zaman 4 yılda ölecek, 4 yıl 5 yıl sonra tekrardan akü alacağım ve aynı fiyata da alamayacağım. Onun için burada elektriğimiz var. Ben akülü sistem düşünmedim. Yani akülü sistemi ancak nerede önerebiliriz? Akülü sistemi ancak elektrik olmayan yerlerde önerilebilir. Elektrik olan yerlerde akülü sistem düşünmemek lazım. Çünkü çok masraflı bir iş akülü sistem. Evet, ihtiyaçlarımızı belirlemeliyiz dedik. İhtiyaçlarımızın ölçüsünde malzeme belirlemeliyiz. Bu çok önemli. Yine usta seçimi de önemli. Yani bizim dünya görüşü olarak aynı dünya görüşüne sahip bir ustayla çalıştık. Ama maalesef her şey günümüzde para olmuş. Tabii sözleşme yapmadık. Adam bizde yeterince ilgilenmedi. Yani panelleri bozuk çıktı, değiştirmedi. İnvertörü 3 kere servise gönderdim. Tabii ki onlar da Allah razı olsun serviste ilgilendiler. Yani ama sonuçta panellerimiz bozukmuş. Boşuna invertörü ne yaptık biz? Servise boşu boşuna göndermiş olduk. Tabii en son geldi panelleri değiştirdi. Bir de şunu yeri gelmişken söyleyeyim. Mutlaka panellerimiz A kalite olmalı. Yine çalışacağımız ustayla mutlaka sözleşme yapmamız gerekiyor. Sözleşme yapalım. İtimat ayrı bir şey. Yani aynı dünya görüşüne, aynı felsefeye sahip olmak ayrı bir şey. Alışveriş ayrı bir şey. Yani babanın oğulla, kardeşin kardeşle geçinemediği bir dünyada yani prosedür neyse onu uygulamamız lazım. Yine kışında mesela ben ısıtıcı çalıştırıyorum, kaloriferimi çalıştırıyorum. Kışında yani yazın sulama amaçlı düşündüğüm için ben başta ifade etmedim. Kuyumuz var bizim 120 metre. Tabii dalgıcımız 90 metrede. Şimdi birazdan kuyumuzun yanına da gideceğim. Onu da ben ifade edeceğim sizlere. Evet. Kışında ısıtıcı yakıyorum. Yani 3-4 saat. Evim kaloriferli. Ama panellerden de elektrik üretildiği için güneşli havalarda ısıtıcı da çalıştırıyorum. Tabii klimanızı da çalıştırabilirsiniz. Yani bir 18 BTU'luk klimada bu 3000 wattlık yani 3000-4000 wattlık bir sistem kurarsanız yazın sıcak havalarda klimayı da çalıştırabilirsiniz. Evet, şimdi tabii söyleyecek çok şey var ama ben şunu daha ifade edeyim. Bir de invertör seçerken bir de servisi var mı? Yani teknik servisi var mı? Onu araştırın. Yani benimki D marka sanırım Uşak'taydı servisi. Başka bir invertörün servisi de Antalya'da varmış. Bir Alman markası. Şimdi marka önermeyeyim. Bunlar da önemli. Yani araştırarak alabilirsiniz. Bunu da ifade etmiş olayım. Şimdi ben sistemi bir gezdireyim. Kuyunun başına doğru bir gidelim. Ondan sonra da videomuzu bitirelim. Panellerim var 7 tane. Bunlar 550 watt. B sınıfı almıştım. Daha önce problem çıktı. Mutlaka A kalite, birinci kalite panel alın. Yani kılcal çatlaklar oluyor. Biz bayağı 2-3 ay uğraştım geçen yaz. Hem zihnimi meşgul etti hem de bedenimi. Yani invertör servise götürdük. Ustayla
uğraştık. A kalite malzeme alın. Bir de malzemenin hepsini bir kişiden alabilirsiniz. Yani usta genelde malzeme de getiriyorlar. O şekilde yapılabilir. Evet. Konuyu dağıtmadan panellerim 550 watt A kalite 7 tane. Tabi bunları önce seri olarak birbirine bağladık. Yani artı eksi artı eksi. Sonra bir panelden artı bir panelden de eksi uç alaraktan şuradan aşağı gidiyor. Ben kangal boru aldım. Güneşten çürümesin şu kablonun dışları diye. Şu panellerimizde 2 tane. Bunların yerini değiştirdim birkaç gün önce. Şuradalardı, şu görünen bölgede. Bu kabloları da yine şey yapacağım. Ben dışına bir kangal boru ya da şu damlama hortumunu geçireceğim. Güneşten deforme olmasın diye. Evet. Bir de bunların tabi artı eksi kısımları var. Kağıt etiket olarak yapıştırılmış. Onlar düşüyor. Asetat kalemle panelleriniz yeni geldiği zaman bu sistemi düşünenler varsa o yani silinmeyecek bir şekilde artı ve eksi yönünü yazabilirler. Şimdi invertörümüzün yanına gidelim. Burada kangal boruyla borunun içine aldık rüzgardan ve güneşten etkilenmesin diye. Çünkü rüzgar aşındırabilir, kablomuzun dışını zarar görür diye böyle 32'lik bir kangal boru içine aldık kablolarımızı. Evet, invertöre doğru gidelim şimdi. Şu anda kuyumuz çalışıyor. Burada bir ceviz ağacımız var kıymetli izleyenler. Suluyoruz. Bakalım şu anda saat 4 civarı ne kadar elektrik üretiyor. Tabii ben genelde 10 ile 3,5-4 arası genelde kuyuyu çalıştırıyorum. Kıymetli izleyenler, şu anda bizim tüketimimiz inşallah oradan görünüyordur. Tabii ben göremiyorum parladığı için. Evet, 2262 watt anlık tüketimimiz var. Bunun 843'ünü şeyden karşılıyoruz, şebekeden alıyoruz. Kalanı yani 800'ü çıktığımız zaman 2200'den 1400-1500 watt şu anda kıymetli izleyenler elektrik üretiyor invertörümüz. Dediğim gibi DE marka 5000 kW'lık. Buna tabi 5000 kW'ya yakın panel bağlayabilirsiniz. Fazla da bağlayamazsınız. Belli bir sayıda da panelimizin olması gerekiyor. Yanılmıyorsam bir 4 panelden aşağıda çalışmıyor bu. Onlara da dikkat edin. Yani invertörün çalıştıracağı panellere de dikkat edin alırken, ona göre panel alırsınız. Şu artı uç, bu da eksi. Şurada açma kapama düğmesi var invertörümüz. Şurada internet bağlantısı var. Ben kullanmıyorum. Bu internete de bağlanabiliyor ve oradan da takip yapabiliyorsunuz. Bir de kıymetli izleyenler, topraklama da önemli. Topraklama gerek yok diyor test yapanlar ama mutlaka gerekli. Yani benim invertörün dışına dokunduğum zaman beni elektrik tutuyordu. Sonradan bana da demediler, topraklamayı yapmamışlar. Ben kendim şurada gördüğünüz gibi tekrardan ikinci bir evin sistemine topraklama kazığı çaktım ve kendim topraklamayı da bağladım. Şimdi kuyumuzun başına doğru gidelim. Tabi bu ara sorularınız olursa bildiğim kadarıyla cevaplayabilirim. Çünkü bu sistemi ikinci kere, hatta üçüncü kere kurdum. Yani kurdum derken söktük taktık. Ben bağladım, yani aslında bir şey de yok da
gördükten sonra yapabiliyorsunuz. Şu anda kuyumuzun yandayız. Tabii kuyumuz çalışıyor şu anda. Bu da elektrik panomuz. Tabii normalde bizim kuyumuzun elektriği var. Burada bir tane prizimiz var. Ben tabii panellerden şimdi şu şartelimiz kuyunun elektriği normalde o şartele bağlı. Onu kapatıyorum. Ben bu prize güneş panellerinden ürettiğim elektriği getiriyorum. Bu prize elektriği verdiğim zaman kuyuya elektrik gelmiş oluyor. Şu düğmelerle de bunu çalıştırıyorum. Tabi gece falan su lazım olursa bu fişi çekiyoruz buradan. Şarteli açıyoruz. Ya da bulutlu havalarda su lazım olursa şebekeden faydalanıyoruz ama güneşli havalarda panellerden ürettiğimiz elektriği kullanıyoruz. Tabi bunu ben böyle seyyar getirdim. Kablo bu şekilde geliyor panellerden buraya kadar. Evet, panomuz bu şekilde. Şimdi kuyumuza baktığımız zaman tabi kuyumuz 2 taneydi. Bir tanesi kurudu. Şu boş bir kuyu. Asıl kuyumuz şu ileride. Tabi şurada bir taş var. Onun yanında asıl kuyumuz. Tabi pano burada olduğu için boruyu falan da vanaları buraya koyduk. Şimdi kıymetli izleyenler, kuyumuz 120 metre derinliğinde. Ve tabi dalgıcımız da 90 metrede. Tabi su seviyesi hangi metrede onu bilemiyoruz. Zaten 90'ın altına düşse kuyu çalışmaz. Su demek ki 90. Yani benim tahminim 60 metreler civarında. Su seviyesi 60 metre civarında. Dediğim gibi pompa yani 1,5'luk su çekebiliyor. Tabi derinliğe göre değişiyor da çıkarttığı su miktarı güçle de bağlantılı. Yine bizim pompanın tüketmiş olduğu elektrik ise anlık yani 2200-2300 watt civarında. Şimdi tabii ki bu verileri de dikkate alarak sistem gereksinmeleriniz nelerdir onları belirleyebilirsiniz. Yani elektrik faturalarınızı düşürmek için mi kullanacaksınız? Sulama amaçlı mı? Yoksa elektriğiniz hiç yok da şebekenin olmadığı bir yerde mi sistem düşünüyorsunuz? Öncelikle ihtiyaçlarınızı belirleyip ona göre tabii ki bir malzeme listesi çıkarıp ona göre bir sistem kurmanız gerekiyor. Zaten bu işi yapan insanlar da size tabii ki belli ölçüde de yardımcı olacaklardır. Onlar da önereceklerdir. Tabii ki bu yayını da şimdilik aklıma gelen söylemek istediğim şeyleri söyledim. Aklıma gelmeyen eğer başka şeyler de olursa ben tabii ki bir video daha yapabilirim bunlarla ilgili. Soru ve önerileriniz, görüşleriniz varsa sorabilirsiniz. Bildiğim kadarıyla yardımcı olurum. Bugünkü paylaşımımız da bu kadar. Bir sonraki paylaşımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.